Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda en kolay ve hızlı tığ işi gül buketlerinin yapılışını anlatacağım. Buketin yapılışında koton iplik ile 2,5 milimetre tığ kullanacağız. Çiçeğin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 2 zincir, halkanın içerisine başlangıç zinciri ile birlikte toplam 15 tane ikili trabzan yapalım. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, alttaki 15 ilmeğin her birinin tepesine 2 tane ikili trabzan yaparak ikinci sırada toplam 30 tane ikili trabzan elde edelim. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, alttaki ilmeklerin tepesine sırayla çift tek çift tek yaparak toplam 45 tane ikili trabzan elde edelim. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 2 zincir, alttaki ilmeklerin tepesine sırayla çift 2 tek çift 2 tek yaparak toplam 60 tane ikili trabzan elde edelim. İlk ilmeğin tepesine kayma dikiş yaparak sırayı tamamlayalım. 5. sıra için 2 zincir, alttaki ilmeklerin tepesine sırayla çift 3 tane tek, çift 3 tane tek yaparak toplam 75 tane ikili trabzan elde edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk ilmeğin tepesine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaparak ipi keselim. İkinci renk ile devam edelim. Beşinci sırada yapmış olduğumuz herhangi bir ilmeğin tepesinden ipi sabitleyelim. Bir zincir ve alttaki ilmeklerin tepesine sırayla bir zincir kayma dikişi, bir zincir kayma dikişi yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son kayma dikişini yapalım ve bir zincir yaparak ipi keselim. İlk ilmeğin tepesinden gizli birleştirme yapalım. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebilirsiniz. Yapmış olduğumuz bu daireye gül görüntüsü vereceğiz arkadaşlar. Gül görüntüsünü verirken dış yani arka kısım bize bakacak vaziyette rulo yaparak saralım. Birinci kullanmış olduğumuz ana renkle tam sihirli halkanın olmuş olduğu nokta üzerinden iple bağlayalım.
Şimdi buradaki desenin iç kısmını dışarıya doğru çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak tomurcuk gül görüntüsünü vermiş olduk. Çiçeğin sapı için ben bu şekilde ahşap şişler kullandım arkadaşlar ve yeşil renk ile şişin etrafını sardım. Şimdi yapmış olduğumuz bu şişi tam orta noktadan gülün içerisinden geçirelim. İsterseniz burada yapıştırıcı da kullanabilirsiniz. Ve şimdi yeşil renk ile gülün yapraklarını yapacağız. Sihirli halka yapalım. 2 zincir. Halkanın içerisine 19 tane ikili trabzan yapacağız. Başlangıç zinciri ile birlikte toplam 20 tane ikili trabzan olmalı. İlk ilmeğin tepesine kayma dikişi yaparak sırayı tamamlayalım. 9 zincir. İkinci ve üçüncü zincirin içerisine sık iğne. Yan yana 2 tane yarım trabzan. Yan yana 2 tane ikili trabzan. Yan yana 2 tane üçlü trabzan yapalım. Kayma dikişini yapmış olduğumuz ilmekten sonra 1, 2, 3 ilmek atlayalım. Kayma dikişi yapalım. Ve burada yapmış olduğumuz işlemi toplam 5 kez tekrar edeceğiz. 9 zincir. İkinci ve üçüncü zincirin tepesine sık iğne. Yan yana 2 tane yarım trabzan, 2 tane ikili trabzan ve 2 tane üçlü trabzan yapalım. En sonki kayma dikişinden sonra 3 tane ilmek atlayalım. Kayma dikişi yapalım. 9 zincir yaptıktan sonra da aynı işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 ilmek atlayalım ve kayma dikişini yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra ipi kesebilirsiniz. Bu ipi de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyelim. Yıldız görünümlü yaprağı bu şekilde oluşturduk. Şimdi bu yaprağı yapmış olduğumuz çubuğun içerisinden geçirelim ve güle yapıştıralım. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur.